Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugünkü ilk konu başlığımızda çok dikkat çekici bir habere uzanacağız. Haberin sadece önden bir manşetini vereyim. Güney Kıbrıs Rum kesimi dolaylı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı. Evet, yanlış duymadınız. Hep birlikte bir Kıbrıs Adası'na gideceğiz. Kıbrıs Adası'nda düzenlenecek ortak bir film festivali özellikle de Güney Kıbrıs Rum kesimini birbirine kattı. Detaylar bir karşımıza gelsin. Güney Kıbrıs'ta tartışmalara yol açan sözde Maraş Belediyesi Belediye Meclisi, Gazi Mauso Belediyesi ile iki toplumlu bir film festivali düzenleme önerisini oy çokluğuyla kabul etti. Ancak bu karar Rum Kültür Müsteşarlığı dahil birçok kesimden tepki aldı. Alita gazetesinin haberine göre sözde Maraş Belediye Meclisi iki toplumlu ilişkiler komitesinin Güney ve Kuzey Kıbrıs kesimlerince ortak festival düzenleme önerisini saatlerce tartıştı. Komite üyelerinden bazıları önceden istişare yapılmadığı gerekçesiyle eleştirilerde bulunmuştu. Yapılan oylamalarda 15 belediye meclis üyesi festivale evet oyu verirken 7 belediye meclis üyesi ise hayır oyu vermişti. Festivalin düzenlenmesine karşı çıkan bazı belediye meclis üyeleri Rum İçişleri Bakanlığı'na başvurarak etkinliğin iptali için girişimde bulunacaklarını açıkladı. Oylama sonucuna rağmen etkinliğe katılmayacaklarını belirten üyeler kararın meşruluğunu sorgulamakta. Ayrıca Rum Kültür Müsteşarlığı festivale müdahil olmayacağını açıklarken müsteşarlığımız doğrudan ya da dolaylı olarak sahte devlet tanıyan faaliyeti hiçbir şekilde desteklemez ifadelerini kullandı. Müsteşarlık iki toplumlu etkinliklerin siyasi boyutuna vurgu yaparak tepkisini dile getirdi. Şimdi ilk bakışta normal böyle küçücük bir film festivali olarak gözükebilir bu mevzu ama kıymetli dostlar, işin ucunda yani Rum İçişleri Bakanlığı sözde nasıl birbirine girmiş, nasıl böyle tutuşmuşlar, telaşlanmışlar, fark ettiniz değil mi? Belediye meclisinden geçmesi gerçekten de garip bir karardı. Vallahi yalana gerek yok, hiç beklemezdim. Sözde işte Kapalı Maraş Belediyesi diye geçmekte Güney Kıbrıs kesiminin. Yani bunların belediye meclisinden nasıl 15 tane evet oyu çıktı? Ben mevzunun orasına takıldım. Bu düşünceyle siz adadaki Türk varlığını kabul etmediğiniz müddetçe zaten hiçbir şekilde Kıbrıs sorununda en ufak ilerleme dahi kaydedilmez. Adadaki normalleşmeyi hiçbir halükarda desteklemeyen, özellikle de Yunanistan'ın borusunu öttürmeye çalışan bu kafalarda ne yazık ki var diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda hep birlikte bir Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasili Bodnar vardı, hatırlar mısınız? Uzunca bir süredir gerçekten de hani çok kritik rollerde görev almıştı. Yani Ukrayna Savaşı başladı, Vasili Bodnar görevdeydi. Daha sonrasında olağanüstü tüm yetkileriyle birlikte Türkiye Büyükelçiliğine devam etti. Olağanüstü bir büyükelçilik yapmıştı kendi nezdinde. Tüm kararları alıyordu. Yani Ukrayna ile Türkiye ilişkilerindeki bel kemiğiydi. Vasili Bodnar'a Türkiye'de ayrılan sürenin sonuna geldik. Vasili Bodnar Varşova'ya atandı. Atanmadan önce Kırım Haber Ajansı'na önemli demeçler vermişti Vasili Bodnar. Videomuzun başında gördüğünüz mevzuda dahil olmak üzere birçok konuya değindi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Kırım Haber Ajansı Varşova Büyükelçiliğine atanan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasili Bodnar'a Türkiye'de göreve gelmesinden bu yana ortaya koyduğu çalışmaları ve yeni görevini hedeflediği adımları sordu. Büyükelçi Bodnar, Türkiye'deki görev süresi boyunca unutamadığı anıların başında Türkiye'deki Ukraynalılarla birlikte Türkiye'nin de her konuda Rus saldırıları altındaki Ukrayna'ya destek olmasının geldiğini dile getirmişti. Ukrayna Büyükelçisi, savaşın ilk günlerinde Büyükelçiliğe gelen gazetecilerin yanı sıra mitinglerde ve protestolarda bizi destekleyen Türklerin varlığı, bu sadece bizim savaşımız değil, bu savaşta yanımızda olan Türkiye gibi ülkeler var dedirtmişti ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ukrayna'ya sağladığı desteğe işaret eden Bodnar, savaşın ilk günlerinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin aldığı boğazların savaş gemilerine kapatılması kararı içimizi rahatlatmıştı. Çünkü Rus deniz filosunun şehirlerimizi vuramayacağını bilmek içimize su serpmişti. Bu bizim için büyük bir başarıydı değerlendirmesini yaptı. Şaka maka az değil ya. Vasili Bodnar röportajda 7 yıldır Türkiye'de kaldığını ve bir tarafının halen Türkiye'de yaşamaya devam edeceğini de aktarmıştı. Ama röportajda benim dikkatimi çeken, yalana gerek yok, Vasili Bodnar özellikle de Kırım'da yaşayan
açan, yani Türklerin hakkını verdi. Yani o konuda eğri oturur doğru konuşurum. Kıymetli dostlar, Vasili Bodnar Kırım'daki Türklere, Vasili Bodnar özellikle de Kırımoğlu'yla sayın bizzat çok kez görüştü ve Kırımlı Türklerin gerçekten de derdine çare olmayı yani denemişti, en azından çok uğraştı. O konuda ben şahidim. Teşekkür ederim. Yani oradaki soydaşlarımızın durumunu yakından takip etmesi bile bu 7 yıl içerisinde benim için zaten çok önemliydi. Türkiye'de zaten kendisi açık açık dile getirdi. Röportajın hepsini size de aktarmadım. Röportajda açık açık biz Türkiye'ye teşekkür ederiz, büyük minnettarız diyordu. Yani kendi dilinden şu sözler çıktı mesela. Dedi ki savaşın başlarına Türkiye boğazları kapatınca biz rahat bir nefes aldık. Çünkü Akdeniz'de Rus donanması vardı. Biz devamında gittik Türkiye'den aldığımız bu güçle Moskova kruzörünü vurduk ve batırdık ve daha sonrasında bizim Odessa gibi büyük liman şehirlerimiz hedef olmaktan çıktı. Yani Türkiye sayesinde Odessa kurtuldu gibi bir cümle kurmuştu Vasili Bodnar. Devamında zaten Vasili Bodnar belki bu röportajına değinmedi ama Bayraktar TB2'ler Kiev'e kadar gelmişti, Rus zırhlıları. O günlerde tek kim vardı? Ne Almanya'sı, ne İtalya'sı, ne Amerika'sı, ne İngiltere'si, kimse yoktu. Bayraktar TB2 vardı tepede. Yani ben demiyorum, yaşanılan şeyler böyle. Yani zaten Türkiye çoktan elinden gelenin en fazlasını yaptı. Yani Ukrayna mevzusunda. O zaman ne diyelim, Sayın Vasili Bodnar'a Varşova'daki görevinde başarılar, beraber iyi veya kötü birçok haberi aktarmıştım. İsmi hafızamda yer edinmişti. Özellikle de Kırım'daki soydaşlarımıza tekrardan vermiş olduğu o ince, nezaketli düşüncelerden ötürü de kendisine teşekkür ettiğimi belirterekten devamında kıymetli dostlar bugünkü 3. konu başlığımızda sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel değerlendirdim. Detaylar bir karşımıza gelsin. Hazır Ukrayna'dan bahsetmişken mesela Ukrayna'da BMC Kirpi'nin bir videosu çekildi. Ukrayna askerleri BMC Kirpi'yi tanıtmış oldukları bir video konuk olmuştu. Kıymetli dostlar, mesela Ukraynalı askerler Kirpi'miz hakkında diyordu ki tek söyleyebileceğim şey koruması oldukça iyi, camları bile çok sağlam. Düşman camlara 3 tane mermi sıktı ve sadece 3 tane çizik oluştu. O kadar diye, yani videoda zaten öve bitirememekteydi Ukraynalı asker. Özellikle de hani şu an Ukrayna savaş sahasında başarıyla kendini kanıtlayan ürünler daha sonrasında yani görün bakın çok büyük ihracat anlaşmalarına imza atacak. Bundan dolayı bunun gibi videolar gerçekten de uluslararası arenada oldukça önemli. Hemen devamında bir çekememezliğe gidelim mi? Bu çekemeyen kimmiş? Wikipedia'ymış. Sözde internetin ansiklopedisi olarak bilmiş olduğumuz Wikipedia'da çok dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Kıymetli dostlar, Milli Muharip Uçak Kaan'ı uçuran Türkiye'nin bayrağı henüz teslim edilememesi sebebiyle Wikipedia yazarları tarafından 5. nesil savaş uçağı kategorisinden bu şekilde kaldırılmıştı. Yani bu mevzu ben sadece bir karın ağrısı olarak algılarım. Özellikle de bu Wikipedia'da kıymetli dostlar Hintliler çok aktif. Hindistanlıların sözde hiçbir şekilde uçuşunu gerçekleştiremedikleri 5. nesil amcaları var ya. 5. nesil amcaları listede uçuş gerçekleştiremediğinden dolayı kaldırıldı. Daha sonrasında bunlar tabi yediremedi. Milli Muharip Uçak Kaan uçmasına rağmen Hintli editörler, özellikle de Wikipedia'da çalışan Hintli editörler bu şekilde büyük ihtimalle Milli Muharip uçağımızı listeden kaldırmışlardı. Hemen devamında karşıma çok güzel bir görsel çıktı. Ne var burada? Kuruluşundan günümüze kadar kara havacılığında kullanılan uçak ve helikopterlerimiz. Bu şekilde ta en başından beri 1948 yılında kurulmuştu Kara Havacılık Komutanlığı. 2024 yılına kadar neleri kullanmışız? Videoyu durdurup şöyle meraklısına gerçekten de güzel bir görseldi. Bugünün en dikkat çekici çıkışı Elon Musk'tan geldi. Elon Musk bir türlü dertleri, problemleri, sıkıntıları bitmek bilmeyen F-35'i gündeme alaraktan bu arada bazı aptallar hala F-35 gibi insanlı savaş uçakları üretiyor diye kısa bir açıklama yapmıştı. Yani ne demek istiyordu Elon Musk? Bundan sonraki süreçte insanlı savaş uçakları üretilmesin, bunların yerine insansız hava araçları üretilsin demekteydi Elon Musk. Şimdi Sayın Elon Musk insansız hava aracı der de ben şöyle sizleri gururlandırmak için çok özel bir bilgi bulmam mı? Kıymetli dostlar, Elon Musk'ın altını çize çize bahsetmiş olduğu insansız hava araçları pazarında yani Türkiye ayıptır söylemesi lider. Maşallah. Bu görmüş olduğunuz liste kıymetli dostlar
dostlar. Hani ben sizlere geçmiş dönemlerde aktarmıştım ya. Türkiye insan hava aracı pazarının %61,5'unu elinde tutuyor diye. Mesela kıymetli dostlar sayılar geldi karşımıza. Görmüş olacağınız üzere burada 403 adet insan hava aracı satarak Türkiye pazarın %61,5'unu bu şekilde birincilikle elde etmişti. Devamında 3,700 milyar dolar anlaşma değeriydi. Hemen devamında ise İsrail gelmekteydi. İsrail'de 99 adet İHA satarak pazarın %15'ine tekabül etmekteydi. Dikkat edin, mesela İsrailler 99 tane İHA satmış, 3,269 milyar dolar. Bu şekilde bir para kazanmışlar ama biz mesela 400 küsür tane satıp 3,700 milyar dolar kazanıyoruz. Yani aslında fiyat performans olarak Türk insan hava araçlarının ne kadar etkili olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. 3. sırada ABD var. Adamlar 10,848 milyar dolara satmışlar. Kaç tane İHA'yı? 78 tane İHA'yı. Yani mevzuya bakar mısınız? Listeyi tek tek okumayacağım ama Elon Musk, bunu da illaki biliyorsundur. İHA deyince Türkiye akla geliyor. Yunan basınının kısa haberinde Türkler Rusya'yı kıskandı. Türkiye 1000 kilometreden fazla menzilli balistik füzeyi fırlatacak diye bir haber geçmekteydi. Kıymetli dostlar, geçtiğimiz günlerde Ruslar dünya savaş tarihinde ilk defa kıtalar arası balistik füzeyi denemişti, hatırlayacağınız üzere. Tabii Yunanlar da bu mevzu sonrasında başarılı motor testlerinin ardından Türklerin üretmiş olduğu Cenk balistik füzesinin ilk test lansmanının yakın zamanda yapılması bekleniyor diye bir haber girmişti. Devamında kıymetli dostlar, İngiliz ordusunun bir tane Watchkeeper insansız hava aracı vardı, hatırlar mısınız? Kıymetli dostlar, İngilizler bu mevzunun içinden çıkamadılar. O sözde güneş batmayan imparatorluk var ya, evet, yanlış duymadınız. Bu Watchkeeper'ların üstesinden gelemediler ve emekliye ayırdılar. Mevzuyu kapattılar. Aynı Avrupalılar da müzeye kaldırmışlardı, hatırlayacağınız üzere, kendi üretmiş oldukları insan hava araçlarını, aslında üretemedikleri diyelim. Kıymetli dostlar, tabi İngiliz, özellikle de eski askerler, askeri uzmanlar sosyal medyada bu mevzuya yaklaşırken, mesela burada kim var? Nicholas Dumont. Dumont eski bir İngiliz generaldi. Sosyal medyada dolaşırken dikkatimi çekmişti. Dumont diyordu ki Watchkeeper'ları İngiliz ordusundan emekliye ayırmak gerçekten de doğru bir karardı. Bu İHA'ları hizmete sokmak çok uzun sürdü ve geldiğinde daha yeni ve daha iyi sistemler mevcuttu. Ayrıca çalışması da zordu. Soru şu ki, onu neyle değiştireceğiz? Yani bunun yerine ne koyacağız diye bu şekilde bir paylaşım yapmıştı. Alt kısımlarda işte Mojave'den bahsetmekteydi. ABD'lilerin geçtiğimiz dönemlerde uçak gemisinden kaldırıp ama indiremediği, onu koymuştu ve alt kısma ise aslında beklediğimiz cevaplar gelmişti. Alt kısımdaki Türk kullanıcılar demiyorum, yabancı İngiliz kullanıcılar demekteydi ki Türkler bu alanda Amerikalıları geçti. Türklerin Bayraktar TB3'ü İngilizler için güzel bir fırsat olabilir diye bu şekilde konuşmaktalardı. Evet, kabul ediyorum. Şimdi diyebilirsiniz Kaan, o kadar da yüksekten uçma diye. Ama kıymetli dostlar, bu takip etmiş olduğum İngiliz askeri uzmanlar aslında kamuoyunda bir şeyleri test etmek için bu tür böyle tweetleri paylaşırlar. Bu adam evet işte Watchkeeper'ları artık emekli ettik, yerine ne koyacağız derken aslında halkın birazcık da nabzını yokluyor. Halk da yani bakıyorum Bayraktar TB3'e gayet ılımlı. Bu ne demek? İlk başta süreç böyle başlar. Askeri uzmanlar bir şey dile getirir. Her ülkede böyledir. Daha sonrasında resmi roldeki askeri kişiler askeri uzmanlardan gelen çağrılar sonrasında Allah Allah, bu mevzuya şöyle detaylıca bir göz geçirelim bakalım derler. Sonrasında ne olur kıymetli dostlar, bir bakmışsınız İngiltere Türkiye'nin kapısını çalıp bize Bayraktar TB3 verir misiniz diyebilir yani. Bunu ben demiyorum. Türkiye, ister kabul edin ister kabul etmeyin, dünyada insansız hava aracı denilince artık bir numara. Bakalım yani İngilizlerle de oturur bir şeyleri konuşuruz. Yani bize son zamanda bazı güzellikler yaptılar. İlla ki biz de onlara bazı güzellikler eğer kapımızı çalarlarsa yaparız diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.